Evet, merhabalar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Bu videoda yine size kullandığım bir ekipmanı tanıtacağım. Nedir bu ekipman? Telefon tutucu. Bu telefon tutucuyu Kaan Elektronik'ten aldım. KN Master TT 7110'du galiba kodu. Şimdi kodunu tam hatırlayamadım. Onu zaten ekrana koyarım videoya. Titreşim engelleyici modülü olan bir telefon tutucu. Şimdi uzun bir süre telefon tutucu kullanmadım ve şu an kullanmaya başladım. Neden uzun süre kullanmadım onu kısaca bahsedeyim. Ben eski motosikletimde 250 NK'da o zaman iPhone 5S kullanıyordum. Telefon tutucum vardı. Öyle basit bir telefon tutucuydu yani. Hani bisikletlerde kullanılabilecek bir şeydi. Onu aldım, taktım. Kullandım da. Sonra bu iPhone 11 telefonumu aldım. Yine kullanmaya devam ettim. Bir süre sonra acı tabloyla karşılaştım. Ne oldu? Telefonun kamerası bozuldu. Şimdi bunlarda iki tane mercek var malum. İki tane objektif var. Biri geniş açı çekiyor, biri de normal çekiyor. Bir titreşim engelleyici modüle sahipmiş, sensöre. Bu sensör böyle motosiklette sıkı sıkı duran bir telefon tutucuya taktığım için böyle kıskaca alan bu sensör bozulmuş. Sonra ben telefonu garantisi devam ediyordu. Hatta zaten yeniydi yani telefon. Garantiye götürdüm Zorlu'ya, Apple'a. Kadının bana ilk sorduğu şey şu oldu: telefonu motosiklette ya da arabada telefon tutucuya takıyor musunuz? Ben de ya kemküm falan ettim tabii. Şimdi dedim eyvah, garantiye girmeyecek, yandık. Ya dedim hani motosiklet kullanıyorum ama hani o kadar da çok nadir takıyorum falan. Dedi ki sorun değil, hani biz garantiden bunu karşılıyoruz. Bu telefonun sıkı sıkıya durduğu telefon tutucularda motosikletin ya da işte o arabanın titreşimi olduğu gibi telefona aktardığı için o sensörü bozabiliyormuş. Neyse ki garantiden yaptılar. O hata düzeldi. Ben de ondan sonra telefon tutucu kullanmadım. Lazım olduğunda, yani navigasyona bakmam gerektiğinde böyle bir kol bandım vardı koluma taktığım. Normalde spor için yapılan bir şey. Sporda insanlar telefonu oraya taksın, işte müzik dinlesin, telefonu görsün falan diye. Ben onu motosiklette kullandım. Çok aşırı kullanışlı bir şey değildi ama lazım olduğunda işte iş görüyordu navigasyon kullanmam gerektiğinde. Uzun bir süre aman telefonu bozmayalım diye de bir telefon tutucuya yönelemedim. Bu telefon tutucuyu da Kasım kampanyasında yarı fiyatına inmişti. Normalde 800 liraydı. 400 liraya inmişti. Ucuzlayınca bir de baktım işte titreşim engelleyici modülü var. Böyle küçük yastıkları var. O titreşimi doğrudan telefona akmasın diye. Dedim ya alayım bakayım ne olacak yani, çünkü lazım oluyor. Yola çıkıyorsun, bir şey yapıyorsun. Bak şu an mesela bir yere gidiyorum. Konuma bakmam gerekiyor. O telefon tutucuda olmayınca şeyi kullanmak zor oluyor. Kol bandında bakmak zor oluyor. O yüzden bundan aldım. Ne zamandır kullanıyorum? Tabii ki her gün takmıyorum ama bayağı kullanıyorum. 1,5 aydır falan kullanıyorum. Herhangi bir bozulma olmadı kamerasında. Ama şöyle bir tahminim var. Önceki bozulma olayında ben o konudan haberdar olmadığım için böyle kamerasını falan açıyordum sürerken. İşte ön kamerayı açıyordum, kendimi çekiyordum falan. Zaten kamera sensörü bozuluyor. Bir de giderken kamerayı da açınca, o sensörü çalıştırınca iyice bozmuş olabilirim. Her ne kadar titreşim engelleyici modülü varsa bile kamerayı açmıyorum. Şimdiye kadar bir bozulma olmadı. Bunun tabii çok daha iyi teknolojili olanları da var. Daha pahalı olanlar var. İşte Nucleotame var. Çok pahalı değil o. Yani bunun %50 fazlası falan. Daha da böyle pahalı olanlar var. Motomax'te falan satılan markayı unuttum şimdi. Quadlock, Muadlock bir şeyler var.
SP Connect var aynen. Motomax'te satılan. Onlar mesela bayağı pahalı. Bu böyle biraz daha ucuz yollu bir şey. Bunun tabii en büyük farkı ne diğerlerine göre? Buna hayalet telefon tutucu deniyor. Telefon tutucunun şeyleri gözükmüyor. Yani böyle kenarlardan kıskaca almak zorunda kalmıyorsun. İşte tuşlarına basıyor gibi şey de olmuyor. Sıkıntı da olmuyor. Görüntülerini koyarım. Bir şey geliyor telefonun kabına yapıştırmak için. Kare böyle bir aparat. O aparat buradaki yuvasına girdiğinde çat diye birbirine geçiyor böyle. Dört taraftan. Kitlemiş oluyor telefonu. O yüzden böyle sallanmalarda, mallanmalarda bak böyle yapıyorum. Herhangi bir sorun olmuyor. Çıkmıyor. Tabi zamanla o kilitleme mekanizması bozulur mu bilmiyorum. Yüksek hızlarda da denedim. Onun da görüntülerini koyarım buraya. Yüksek hızlarda da bir şey olmadı. Şimdi baktığımda sallanıyor. Bu sallanması ama iyi bir şey. Çünkü niye? Titreşimi sallanmıyor olsa motorun kendi titreşimini olduğu gibi alıyor demek oluyor. Çünkü sıkışmış oluyor. Bu şu an motorun titremesini absorbe ediyor yani böyle sallanarak. Bu işte o titreşim engelleme ek mekanizmasındaki yastıklarda bu görevi görüyor. Yalnız şöyle bir şey var, sıkıntısı. Şimdi geldik, kurulum yapacağım. İçinde neyi nereye takacağına dair bir şey yok. Görsellerdeki halini yapamıyorum. Yani oradaki vidayı sökemiyorum. Yani bir kurulum şeyi yok yani, kurulum kılavuzu. Şöyle bir boğazdan geçerken buraya bakmayı tabii ki ihmal etmiyoruz. Ulaşmaya çalıştığım, WhatsApp'tan yazdığım doğru düzgün bir dönüş olmadı falan. Yani bir şekilde yaptım. Yani görseldekiyle aynı olmadı. Ben titreşim engelleyiciyi direkt gidonun üstüne koydum. Bence zaten olması gereken yeri de orası aslında ama görselde öyle değildi. Bir de bunun kullanım açısından dezavantajı nedir? Yani bu ürünün bir kusuru değil, tercih meselesi. Telefon tutucunun yuvasına o kare şeyi takarak telefonu takıyorsun. O kare aparatı da telefona yapıştırıyorsun işte kabına, telefon kabına. O yüzden farklı bir telefonla bineceksin, onu takamıyorsun ya da işte biri başkası bindi motoruna, takamıyorsun. Kabını değiştirdin, onu oradan çıkarıp diğer kaba yapıştırman lazım. Hani ben telefon kabına böyle bir şey yapıştırmak istemiyorum diyen varsa onun için çok uygun olmayacaktır. Ama ben yapıştırdım, güzel oluyor, böyle masaya koyunca böyle fır fır çeviriyorsun. O yüzden de mesela KN Master, Kaan Elektronik satıyor malum ürünlerini. Baktım mesela o kare aparattan ayrıca satılmıyor. Halbuki satılması lazım. Ben diyelim ki 2 tane telefon kullanıyorum ya da işte yedek yapmak istiyorum. Ondan ayrıca alabilmem lazım aslında. Bundan önce, bu kare çıkmadan önce böyle onun daha böyle büyük bir şeyi vardı. Görüntü olarak bence bu daha estetik ona göre. Şimdi biraz hızlanalım şurada. Ama yol kalabalık. Şurada bir yavaşlama var. Kendimi şuradan kurtarayım. Ne oluyor burada? Bir şey yok. Ani frenler. Ne oluyor? Şimdi bunda beni düşündüren bir şey daha var. Şöyle basarken zor basılıyor. Yanlış yere giriyorum.
Bu zor basma işi aslında telefon tutucudan dolayı değil gibi. Neden oluyor? Telefona bir ekran koruyucu taktım. Camını korumak için. O taktığım ekran koruyucu da biraz kalınmış. İşte öyle olunca bu eldivenin dokunmatik şeyi böyle çok efektif bir şekilde çalışmıyor. Biraz zor çalışıyor. Böyle değişik üstten falan böyle basmak gerekiyor. Şimdi hem o var, zaten zor çalışıyor. Bir de şey var. Şimdi mesela şuradan bir kendimi kurtarayım, göstereceğim. Diyelim şuraya basacağım. Buna böyle basarken şurası boş ya. Sanki o tam baskıyı veremiyormuşum gibi oluyor. Böyle bastığımda aşağı gidiyor. Yani normal telefon tutucuda komple tuttuğu için telefonu oradan da bassam, ortadan da bassam aynı baskıyı verebiliyorsun. Aynıdır telefon dokunmatik de, baskıya ne gerek var? Hissetsin yeter aslında. Ama işte bütün bu telefon tutucu dışındaki etkenlerle birleşince biraz zorlaştırdı şeyi, kullanımı. Ama mesela bazen böyle kısa mesafelerde işte bir adres ararken eldiveni çıkartıp çıplak elle kullanırken bu sorunu yaşamıyorum. Muhtemelen tahmin ediyorum ki dokunmatiği düzgün çalıştırabiliyorsanız böyle bir sorunla da karşılaşmayacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Yoksa bu eldivenin normalde dokunmatiği iyidir. Eldivenle ilgili de bir video yaptım, kanalda var. Bak. Ne oldu? Aa, ben yan yola girmeyecektim. Yan yola mı girdim yanlışlıkla? Hayda. Orada unuttum ya bakmayı. Ne diyor? Madem girmiyorum yan yola, girmeyeyim ya. Bilmediğim yerlere. Ana yoldan gideyim. Zaten benzer tahmini var istiyor. Beni çok ilgilendirmiyor da benzer tahmini var. Şu trafiğe rağmen burayı varış süresi aynı diyorsa ben buradan daha kısa sürede giderim. Şöyle biraz yavaşlayalım, duruyorlar. Duran trafiğin yanında 50'yi geçmemeye çalışıyorum ki riske girmeyelim. Şu an 60'ta gidiyorum ama durmuyor trafik. Evet. Oo, şerit çizgisi kaydırıyor. Kaydırıp bak. Durmayınız. Bakayım. Evet. Ne diyor? Düz. Ya işte bak, burada olması o yüzden çok kullanışlı. Yani diğer türlü telefon şurada. Ya buraya bakacağım, yolu geçeceğim. Ya da şöyle yapıyorum ki hem yola hem telefona, yola bakabileyim, navigasyona. O yüzden o yani idare etmelik bir çözümdü. Yani niye almıyordum? Diyordum ki ya ben çok sık kullanmıyorum. Yani sonuçta yoğun olarak gidip geldiğim yerler bildiğim yollar zaten. Onlarda navigasyona bakmıyorum. Ama böyle bazen işte bilmediğim, ezbere bulamayacağım yerlerde lazım oluyordu. Müthiş de bir rahatlık yani telefon tutucu. Sağdaki çıkışa girelim bakalım ne oluyor. Allah. Dokunmatikte ilk başta çok zorlanıyordum bu eldivenle. Sonra bir yöntem buldum. Niyeyse böyle tırnak kısmıyla basınca daha kolay algılıyor. Hava güneşli ama serin. Şuraya da aldım. Çakmaklık girişine USB. Mesela yola giderken oradan çekeceğim kabloyu. Rahat rahat. Mesela yola gittim geçen yaz. Telefonu takıyorum kol bandına. Şarjı powerbank'ten alıyorum. Powerbank'i cebime koyuyorum. Oradan kablo uzatıyorum. O bandın bir yerini kestim ki telefona sokabileyim kabloyu. Bir sürü iş yani. Şu an büyük rahatlık olacak benim için. İnşallah. Nucleotain falan da var. Onlar da aslında pahalı değildi. Onları da düşünüyordum. Yani 1200 liraya falan vardı ben baktığımda. Ama onlarınki biraz daha böyle yani. Büyüktü. Burada çok yer kaptılar yani. Şu an bunun güzelliği yine sadece telefon gözüküyor. Zarif bir tasarım var. Ama işlevsel olarak belki diğerinin hem titreşimi engellemesi hem güvenliği belki daha iyidir. Onu tabi bilmiyorum. Umuyorum bir gün telefonu yoldan toplamam da bunu böyle acı bir şekilde
tecrübe etmiş olmam. Evet. Şimdi şöyle bir gün batımı sahil görüntüsünü görelim. Sonra da yavaştan videonun sonuna geleceğiz. Ah, çok güzel. Of. Manzaranın harikalığı. Bulutların arasından sızan güneş. Ada. Deniz. Bulutlar bir tık daha seyrek olsaydı daha da muazzam olurdu, neyse. Burası ıslak. Şöyle gazı fazla vermeyelim. Ne olur ne olmaz. Evet. Benim telefon tutucu ile ilgili deneyimim bu şekilde. Sizin kullandığınız başka bir telefon tutucu varsa, bu iPhone kamerası bozulma olayını siz de yaşadıysanız, nasıl çözdüğünüzü, ne yaptığınızı, hangi telefon tutucuyu kullandığınızı yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşürüz.